Bugün senin için oldukça çetrefilli, trajik ve birçok soru işareti barındıran bir konuyu ele alıyoruz. Roji'nin şüpheli ölümünü ve sonrasındaki karmaşık soruşturma sürecini. Önümüzde farklı zamanlara ait haberler var, rapor özetleri, bazı iddialar, bayağı karışık bir dosya aslında. Bu detaylı incelemedeki amacımız 2024 sonbaharında Van'da yaşanan bu olayın, yani başından itibaren tüm gelişmelerini, soruşturmadaki kritik dönemeçleri, çelişkileri ve en önemlisi hala cevaplanamamış soruları senin için biraz daha netleştirmek. Evet, gerçekten de çok hassas bir konu ve maalesef benzerlerini de duyuyoruz zaman zaman. Kamuoyu vicdanını yaralayan bir olay bu. Başlangıç noktası aslında oldukça sıradan gibi duruyor. Takvimler 27 Eylül 2024'ü gösteriyor. Rojin, Van'daki üniversite yurdundan, odasından ayrılıyor. Arkadaşlarına söylediği şey çok basit. Market, su, kek alacağım. İstikameti de Van Gölü kıyısı. Evet, o an için son derece normal, masum bir gerekçe. Ama ertesi gün 28 Eylül'de Rojin'den haber alınamıyor. Ne arkadaşları ulaşabiliyor, ne yurt yetkilileri. Doğal olarak bir endişe başlıyor ve durum polise bildiriliyor hemen. Çok zaman geçmeden de göl kıyısında Molla Kasım Mahallesi civarında Rojin'e ait olduğu düşünülen eşyalar bulunuyor. İşte cep telefonu, kulaklığı, bir şişe su, bir paket kek. Bu durum ilk başta ne düşündürtüyor peki? Yani polis ne düşünmüştür? Tabii bu tür durumlarda bulunan eşyalar soruşturmanın ilk yönünü belirlemede kritik olabiliyor. Göl kenarında kişisel eşyaların bulunması, hele ki genç bir kadına aitse, akla ilk gelenler maalesef intihar ya da bir kaza sonucu suya düşme ihtimalleri oluyor. Polis ve savcılık da muhtemelen ilk olarak bu ihtimaller üzerinde durmuştur. Ama bulunan eşyaların tam konumu, hani birbirlerine olan mesafesi, orada bir boğuşma izi var mı yok mu, bu gibi detaylar çok önemli. Kaynaklar bu detaylara çok girmiyor ama eşyaların bulunuş şekli bile bazen tek başına bir şeyler anlatabilir. İlk andan itibaren olası bir suç ihtimalini de aslında dışlamamak gerekiyor. İşte tam bu noktada, yani eşyaların bulunmasından sonra maalesef uzun ve sancılı bir bekleyiş başlıyor. Tam 18 gün boyunca Rojin'den hiçbir iz bulunamıyor. 27 Eylül'deki kayboluştan cansız bedeninin bulunduğu 15 Ekim'e kadar geçen bu süreyle ilgili kaynaklarımızda ciddi eleştiriler var. Özellikle ilk günlerde hani olayın ciddiyetine uygun kapsamlı bir arama çalışmasının başlatılmadığı iddia ediliyor. Bu eleştiriler çok ciddi, evet. Kayıp vakalarında özellikle de potansiyel bir suç şüphesi varsa ilk 24-48 saat altın saatler deriz ya biz. Yani telefonun en son nerede sinyal verdiği, bölgedeki kameralar, mobeseler, iş yeri kameraları ne varsa bunların kayıtlarının anında toplanıp incelenmesi. Rojin'in yurttan çıktıktan sonraki güzergahının tespiti. Bunlar hayati adımlar. Eğer kaynaklarda belirtildiği gibi bu ilk adımlarda bir yavaşlık, bir eksiklik olduysa bu potansiyel delillerin kaybolmasına ya da izlerin soğumasına neden olmuş olabilir. Mesela telefon sinyali takibi sadece son konumu değil, kişinin hareketlerini, belki kimlerle temas kurmuş olabileceğini bile gösterebilir. Kamera kayıtları desen, olası şüphelileri veya tanıkları ortaya çıkarabilir. Bu adımların atılmasındaki bir gecikme, soruşturmayı en başından zayıflatır maalesef. Maalesef bu eleştiriler gölgesinde geçen 18 gün sonunda 15 Ekim 2024'te acı haber geliyor. Yine Molla Kasım Mahallesi sahilinde, yani eşyalarının bulunduğu bölgeye yakın bir yerde, göl kıyısında Rojin'in cansız bedenine ulaşılıyor. Kayıtlara göre bedeni bulan kişi 60 yaşlarında bir erkek vatandaş. 18 gün sonra bulunan bir beden. Bu durum olayın gizemini çözmek yerine sanki daha da mı derinleştiriyor? Kesinlikle 18 gün çok uzun bir süre. Bu kadar zaman sonra bulunan bir ceset adli tıp incelemesi açısından da büyük zorluklar çıkarıyor. Cesedin bulunduğu ortam, yani su mu, toprak mı, açık hava mı, hava koşulları nasıl, bütün bunlar cesedin durumunu doğrudan etkiler. Özellikle suda kalmış bir bedende çürüme süreçleri farklı işliyor, bazı travma izleri kaybolabilir veya tam tersi çevresel etkenler yüzünden olmayan izler varmış gibi görünebilir.
Ölüm zamanını tespit etmek çok çok zorlaşır. Ayrıca şu soru da var. Ceset 18 gün boyunca tam olarak neredeydi? Hep suda mıydı? Yoksa başka bir yerde miydi de sonra mı suya bırakıldı? Bu soruların cevapları olayın kaza mı, intihar mı yoksa cinayet mi olduğunu anlamak için temel aslında. Tam da bu soruların cevaplanması beklenen ilk otopsi raporu Van Adli Tıp Kurumu'ndan geliyor. Raporda ölüm nedeni kısaca suda boğulma olarak belirtiliyor. Ancak kaynaklarımızın aktardığına göre bu rapor birçok kritik soruyu yanıtsız bırakıyor. Yani oldukça yetersiz bulunuyor. Mesela ölümün kesin zamanı ne? Beden ne kadar süre suda kalmış? Hatta çok temel bir soru. Hangi suda boğulmuş? Yani bu gerçekten göl suyu mu yoksa başka bir su birikintisi mi? Bu detay neden önemli olabilir ki? Bu detaylar son derece önemli. Ölüm zamanı ve suda kalma süresinin belirlenememesi, Ruji'nin kaybolduğu 27 Eylül'le cesedin bulunduğu 15 Ekim arasındaki 18 günlük boşluğu doldurmayı imkansız kılıyor. Hangi suda boğulduğu sorusu ise daha da kritik. Şöyle düşün, eğer boğulma göl suyunda gerçekleşmediyse bu Ruji'nin başka bir yerde öldürülüp sonra göle veya göl kenarına bırakıldığı anlamına gelebilir. Bu da olayın cinayet olma ihtimalini birdenbire çok güçlendirir. İlk otopsi raporunun bu temel soruları bile netleştirememesi, soruşturmanın sağlam bir zemine oturmasını engelliyor baştan. Rapordaki belirsizlikler bununla da kalmıyor galiba. Vücutta bazı morluklar ve yaralanmalardan bahsedildiği ama bunların kaynağının netleştirilemediği belirtiliyor. Yani bu izler bir darp sonucu mu oluştu yoksa cansız bedenin suda sürüklenirken kayalara falan çarpmasıyla mı oldu? Bu ayrım yapılamamış. İşte bu ayrımın yapılamaması da büyük bir eksiklik. Adli tıbbın temel görevlerinden biri bu zaten. Travmatik lezyonlar antemortem mi, yani ölüm öncesi mi, yoksa postmortem mi, ölüm sonrası mı oluşmuş, bunu ayırt etmek. Ölüm öncesi oluşan morluklar, yaralar, kişinin hayattayken bir saldırıya veya kazaya uğradığını gösterebilir. Ölüm sonrası oluşanlar ise genellikle cesedin taşınması veya çevresel faktörlerden kaynaklanır. Bu ayrımın yapılamaması demek, olası bir şiddet eyleminin gözden kaçırılması riski demek. İlk raporun bu kadar çok belirsizlik içermesi doğal olarak şüpheleri artırıyor ve ailenin, avukatların itirazlarına da zemin hazırlıyor tabii. Bu yetersizlikler ve itirazlar üzerine dosya İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gidiyor. Oradan ikinci bir rapor daha isteniyor. İstanbul ATK raporu da temel bulguyu, yani ölüm nedenini suda boğulma olarak teyit ediyor. Ayrıca ilk incelemelere göre darp veya cinsel saldırı bulgusuna rastlanmadığını belirtiyor. Fakat Van raporundaki gibi ölümün kesin zamanı ve bedenin suda ne kadar kaldığı gibi o hayati sorular yine yanıtsız. İşte bu durum çok ilginç. Yani iki farklı saygın adli tıp kurumundan gelen raporların benzer temel eksiklikleri taşıması düşündürücü. Tam bu noktada barolar devreye giriyor. Özellikle Van ve Diyarbakır baroları, kadın hakları merkezleri ve kadın örgütleri de tabii. Bu raporların yetersizliğini, çelişkilerini yüksek sesle dile getiriyorlar. Sadece suda boğulma demenin yetmediğini, olayın nasıl ve ne zaman gerçekleştiğine dair somut bulgular ortaya konulmadıkça gerçeğin aydınlatılamayacağını vurguluyorlar. Daha detaylı bir ekotopsi ve kapsamlı bir adli tıp incelemesi talep ediyorlar. Bu hukuki mücadele aslında gerçeğin peşini bırakmama iradesini gösteriyor. Çok önemli bir duruş. Ve tam da bu hukuki mücadele sürerken soruşturmanın seyrini tamamen değiştirebilecek, adeta şok etkisi yaratan bir gelişme yaşanıyor. Kaynaklarımız daha sonra hazırlanan ek raporlarda veya incelemelerde tam net değil hangisi olduğu ama Roji'nin vücudundan alınan örneklerde iki farklı erkeğe ait DNA profili tespit edildiği iddiasını aktarıyor. Bu DNA örneklerinin biri göğüs bölgesinden alınmış, diğeri ise vajina içinden alınan swaplardan elde edilmiş. Bu çok çarpıcı bir iddia. Bu eğer doğruluğu kesinleşirse kelimenin tam anlamıyla ezber bozan bir bulgu olur. Gerçekten şok edici. Çünkü daha önceki her iki adli tıp raporunda da açıkça cinsel saldırı izine rastlanmadı deniyordu. Şimdi ise hem de iki farklı erkeğe ait olduğu iddia edilen DNA'ların özellikle vajinal swab'da bulunması, bu durum cinsel saldırı ihtimaline sadece gündeme getirmekle kalmıyor, çok güçlü bir delil olarak ortaya koyuyor. Tabii şu soruyu da sormak lazım.
Önceki raporlar neden bu bulguyu tespit edemedi veya raporlamadı? Acaba ilk incelemelerde yeterli örnek mi alınmadı? Analizlerde bir hata mı yapıldı? Yoksa bu bulgu daha sonraki daha detaylı incelemelerde mi ortaya çıktı? Sebep ne olursa olsun bu DNA kanıtı olayın artık basit bir boğulma vakası olarak görülemeyeceğini açıkça ortaya koyuyor bence. Bu DNA iddiası ortalığı karıştırırken bir yandan da dosyaya farklı bir teknik rapor giriyor. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden bir bilirkişi raporu alınmış. Bu rapor cesedin bulunduğu yer ile Roji'nin son görüldüğü yer arasındaki mesafeyi Van Gölü'ndeki akıntılarla açıklamaya çalışıyor. Yani rapor diyor ki ceset akıntı sebebiyle bulunduğu noktaya sürüklenmiş olabilir. Bu akıntı teorisi cesedin neden eşyalarının bulunduğu yerden biraz daha farklı bir noktada bulunduğuna dair fiziksel bir açıklama getirme çabası aslında. Göl ve denizlerde akıntılar cesetleri beklenmedik mesafelere taşıyabilir, bu bilinen bir şey. Ancak bu teori özellikle o DNA bulgularıyla birlikte düşünüldüğünde olayı aydınlatmaktan çok yeni sorular doğuruyor sanki. Eğer Rojin akıntıyla sürüklendiyse suya ilk girdiği nokta neresiydi? Nasıl girdi? Kendi isteğiyle mi girdi, kaza sonucu mu? Yoksa DNA bulgularının işaret ettiği gibi bir saldırı sonrası mı suya atıldı veya bırakıldı? Akıntı cesedin son konumunu açıklayabilir belki ama ölüm şeklini ve nedenini açıklamıyor ki. Özellikle cinsel saldırı şüphesi bu kadar güçlenmişken akıntı teorisi tek başına yeterli bir açıklama olmaktan çok uzak görünüyor. Olayın çok daha karmaşık olduğunu gösteriyor aslında. Tüm bu çelişkili raporlar, şok edici DNA iddiası, farklı teoriler, bütün bunlar ortadayken soruşturma sürecini etkileyen bir başka önemli gelişme daha yaşanıyor. Soruşturma dosyasına gizlilik kararı getiriliyor. Bu karar ne anlama geliyor tam olarak, süreci nasıl etkiliyor? Gizlilik kararı, soruşturmanın içeriğiyle ilgili bilgilerin soruşturma bitene kadar kamuoyuyla ve hatta bazen dosyanın taraflarıyla bile paylaşılmaması demek. Teorik olarak amacı iyi niyetli olabilir. Delillerin karartılmasını önlemek, tanıkları korumak, soruşturmanın selametini sağlamak. Ancak pratikte özellikle mağdur aileleri ve avukatları açısından ciddi zorluklar yaratabiliyor. Dosyada hangi deliller toplanmış, kimlerin ifadesi alınmış, soruşturma ne yönde ilerliyor? Bunları bilmeden sürece etkin bir şekilde müdahil olmak çok zorlaşıyor. Yani yeni taleplerde bulunmak, olası eksiklikleri fark etmek bunlar zorlaşıyor. Roji'nin ailesinin ve avukatlarının dosyaya erişiminin kısıtlanması, onların adalet arayışını ve gerçeğe ulaşma çabalarını sekteye uğratma riski taşıyor. Şeffaflık olmayınca adalete olan güven de sarsılabiliyor ister istemez. Aile de tam olarak bu durumdan şikayetçi zaten. Van ve Diyarbakır barolarının desteğiyle dosyanın kapatılmaması, etkin bir soruşturma yürütülmesi ve gizlilik kararının kaldırılması için mücadele veriyorlar. Hatta kaynaklarda soruşturmayı yürüten savcının değiştiği ve yeni savcının dosyayı daha titizlikle ele alacağına dair bir umut doğduğu da belirtiliyor. Ama bunca zamana rağmen dosyada henüz herhangi bir fail veya faillerle ilgili somut bir gelişme veya resmi bir açıklama yok anladığım kadarıyla. Savcı değişikliği bir umut yaratmış olabilir tabii. Ama önemli olan bu değişikliğin soruşturmanın hızına ve derinliğine somut olarak yansıması. Özellikle DNA delilleri gibi bu kadar güçlü kanıtlar varken, bu delillerin kimlere ait olduğunun tespiti ve bu kişilerin olayla bağlantısının araştırılması kritik önem taşıyor. Gizlilik kararı devam ettiği sürece bu yönde adımlar atılıyor mu? Atılıyorsa ne aşamada? Bunu dışarıdan bilmek mümkün değil maalesef. Bu belirsizlik hem aile için hem de kamuoyu vicdanı için çok yıpratıcı bir durum. Ve böylece geliyoruz bugüne. Yani olayın üzerinden aylar, belki de kaynakların işaret ettiği gibi yıllar geçmiş bir döneme. 2025 ve sonrası diyelim, durum pek de değişmiş görünmüyor. Soruşturmada elle tutulur bir ilerleme olmadığı, o kritik soruların hala havada asılı kaldığı ifade ediliyor. Bu süreçte en dikkat çekici şey Roji'nin ailesinin, özellikle babasının yılmak bilmeyen mücadelesi.
Baba, kızının intihar ettiği yönündeki o ilk imaları veya olasılıkları kesin bir dille reddediyor. Bunun bir cinayet olduğunda ısrarcı. Hatta çok daha ciddi iddiaları var. Roji'nin elbiselerinde kan izleri bulunduğunu ama bunun yeterince araştırılmadığını söylüyor. Bulunan DNA sonuçlarının da bir şekilde gizlendiğini veya önemsizleştirilmeye çalışıldığını öne sürüyor. Bunlar çok ağır iddialar. Eğer doğruluğu kanıtlanırsa sadece bu soruşturmanın değil, belki de genel olarak adli süreçlerin işleyişine dair ciddi soru işaretleri doğurur. Barolar ve kadın örgütleri de bu mücadelenin önemli bir parçası tabii. Davanın unutulmaması, kamuoyu baskısının devam etmesi ve adaletin er ya da geç yerini bulması için süreci yakından takip ediyorlar, açıklamalar yapıyorlar, hukuki destek sağlıyorlar. Kesinlikle. Bu tür şüpheli kadın ölümlerinde sivil toplumun ve meslek örgütlerinin rolü gerçekten hayati. Hem mağdur ailelerine yalnız olmadıklarını hissettiriyorlar, hem de adli ve idari makamlar üzerinde bir denetim ve baskı mekanizması işlevi görüyorlar adeta. Kamuoyunun ilgisini canlı tutarak dosyanın rafta tozlanmasına önlemeye çalışıyorlar. Rojin vakasında da bu çabanın sürdüğünü görüyoruz. Peki, şimdi tüm bu bilgileri bir araya getirip durumu anlamaya çalışalım seninle. Başlangıçta belki de trajik bir intihar veya kaza gibi görünen bir olay var elimizde. Göl kenarında bulunan eşyalar, 18 küsür süren bir kayıp süreci, ardından bulunan cansız beden. İlk otopsi raporu çıkıyor, suda boğulma diyor ama bir sürü soruyu yanıtsız bırakıyor. Hatta vücuttaki izlerin kaynağını bile netleştiremiyor. İkinci rapor geliyor İstanbul'dan, o da benzer belirsizlikleri gideremiyor. Tam bu sırada barolar itiraz ediyor. Derken şok edici bir iddia, 2 farklı erkeğe ait DNA, sonra bir akıntı teorisi raporu ekleniyor dosyaya. Ama DNA bulgusuyla nasıl örtüşeceği meçhul, üzerine bir de gizlilik kararı. Yani karşımızda düğüm üstüne düğüm atılmış, son derece karmaşık ve şüphelerle dolu bir dosya buluyoruz, öyle değil mi? Evet, tabloyu çok güzel özetledin. Durumun özeti tam olarak bu. Belirsizlik ve çelişki. Başlangıçtaki o basit görünen suda boğulma teşhisi, özellikle DNA delili iddiasıyla birlikte artık tek başına bir anlam ifade etmiyor. Hatta insanın aklına acaba olayın üzerini örtmek için mi kullanıldı gibi bir şüphe bile geliyor ister istemez. Soruşturmanın ilk aşamasındaki o iddia edilen eksiklikler, adli tıp raporlarındaki giderilmeyen boşluklar, DNA gibi somut bir delilin varlığına rağmen faillerin bulunamamış olması ve üstüne gelen gizlilik kararı, bütün bunlar bir araya geldiğinde adaletin tecelli etmesi önünde ciddi engeller olduğunu düşündürüyor maalesef. Ailenin ve destek veren kurumların mücadelesi bu yüzden çok değerli. Gerçeğin ortaya çıkarılması için bu mücadelenin sürmesi gerekiyor gibi görünüyor. Hukuki sürecin özellikle DNA delilleri merkezinde nasıl ilerleyeceği, bu delillerin kimlere ait olduğunun tespiti ve olayın aydınlatılması adına bundan sonra atılacak adımlar. İşte bunlar belirleyici olacak. Bu derinlemesine ele alışımız sana şunu düşündürebilir belki de. Bir olayla ilgili karşılaştığın ilk resmi açıklamalar, ilk raporlar ne kadar güvenilir? Yani hemen inanmalı mıyız? Özellikle Rojin vakasındaki gibi ortada bariz çelişkiler varken, giderilemeyen belirsizlikler, prosedürel eksiklik iddiaları ve hatta DNA gibi sonradan ortaya çıkan güçlü karşı deliller varken, gerçeğe ulaşma yolunda neye veya kime güvenmeliyiz? Bu vakada mevcut bilgiler ışığında sence üzerinde yeterince durulmamış, göz ardı edilmiş veya farklı bir açıdan bakılması gereken başka hangi olasılıklar ya da araştırma yolları olabilir? Mesela ilk raporların yetersizliği sadece bir ihmal miydi yoksa daha derin bir sorun mu vardı orada? Bu tür sorular üzerine kafa yormak sanırım benzer karmaşık durumlarda karşına çıkan bilgilere daha sorgulayıcı, daha eleştirel bir gözle bakmana yardımcı olabilir.